Ve geldik gamlı Ramazan'ın Kadir Gecesi'ne. Kadir Gecesi bütün insanlığa sevgi, barış, kardeşlik ve sağlık getirsin. Bu Ramazan ayında kendi sağlığımızı, sevdiklerimizin sağlığını ve milletimizin sağlığını koruma adına birbirimize şöyle uzaktan bakıyoruz. Böyle olmalı elbette. Yani Ramazan kültürümüzün o birlikteliklerini, o omuz omuza olma duygusunu, aynı sofrada iftar açma mutluluğunu yaşayamıyoruz. Erteledik şimdilik bu güzel duygularımızı. Yasakladık sözünü sevmiyorum. Erteledik. Öyle olması gerekir. Tarihimizde bu ilk değil. 1812 yılının Ramazanında da tüm bunlar yaşanmıştı. O yıl İstanbul'da büyük bir salgın vardı. Ve 2. Mahmut Ramazan kültürünün gereği olan bütün o birliktelikleri ertelemişti. Ramazan davulcuları yoktu. Öyle herkesin katıldığı, pek çok insanın bir araya geldiği çoklu iftar sofraları kurulmuyordu. Bu yüzden 1812 yılının Ramazanına Gamlı Ramazan denmişti. Ve 2020 yine Gamlı Ramazan ayındayız. Bugünün bir özelliği de elbette 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın o bayramı da kutlamanın güzelliği ve mutluluğu. Sadece Kadir Gecesi'nde değiliz, 19 Mayıs'ımızın da yıl dönümündeyiz. Bağımsızlığa, özgürlüğe adım atışımızın ilk adımın yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkıyor. Öyleyse biz o güzel insanları hatırlayalım. İbrahim Tali Öngören, Behçet Feyzioğlu ve Refik Saydam. Kimler de onlar? Bandırma vapurundaki doktorlarımız. 19 Mayıs 1919'dan 23 Nisan 1920'ye kadar geçen süreç bir bütündür aslında. Atatürk meclisi kurup milli mücadeleyi başlatmak adına Samsun'a adımını atmıştır. Ve Sivas Kongresi çok önemliydi. Sivas Kongresi çok önemli. Çünkü o kongrede mandacılar Mustafa Kemal'in önünü kesmek istiyorlardı. Kararlılar. Amasya'da bunu denediler. Erzurum'da başaramadılar. Ama Sivas son duraktı mandacılar için. Yani diyorlardı ki ya Gazi Mustafa Kemal tamam senin yanındayız ama paramız yok. Ordumuz yok. Teslim olmuş herkes. Millet perişan, savaştan yeni çıkmış. Her tarafta salgın hastalık. Nasıl başaracağız? Filanca ülkenin mandası olalım. Bazıları da diyordu ki falanca ülkenin mandası olalım. İşte onlar son kozlarını Sivas'ta oynadılar. 4 Eylül günü başladı Sivas Kongresi. Mandacılar Atatürk üstünde baskı kurmak istiyorlar. Günler geçiyor. İşte tarihi değiştiren bir güzel insan orada ortaya çıkıyor. 18 yaşında bir delikanlı. Bir tıbbiyeli. Hikmet Bey. İstanbullu tıbbiyeliler Sivas Kongresi'ne temsilci göndermeye karar veriyorlar. 2 arkadaşlarını seçiyorlar. Yusuf Bey ve Hikmet Bey. Fakat Yusuf Bey gidemiyor Sivas'a. Neden? Çünkü para toplayamadılar. Çünkü topladıkları para sadece Hikmet Bey'i göndermeye yetiyor. Bu toplantıyı da İstanbul'da tıbbiyenin hamamında yapıyorlar. 25 kişi. 25 yürekli, cesur yürek tıp öğrencisi. Ve bir karar daha alıyorlar. Hikmet Bey evet Sivas'a gidecek ama bir de bir kitap gönderelim. Bir kitap hazırlıyorlar. Kitabı oluşturuyorlar. Basacak paraları yok. Bir kadın yazar. Kadriye Melek Hanım. O cebinden para veriyor ve o kitabı bastırtıyor. Biliyor musunuz? Sivas Kongresi'nde o tıbbiyeli Hikmet Bey, o öğrenci bütün delegelere, kongreye katılan o kitaptan armağan etmiştir. 1000 adet basılmıştır bu kitap. Mustafa Kemal Atatürk'e de vermiştir. Sivas Kongresi için basılmıştır. Tıp fakültesi öğrenciler basmıştır bunu. Kitabın adı İzmir Faciası. İşte o kitap elimde. Ben bu kitabı yıllarca aradım. Yıllarca. Sonunda buldum. Bir sahaf arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum. O kitaptan bana buldu. Sahaf dedim ya, Metin Altıok ustamızın bir şiirini okumak istiyorum. Bir sahaf kitabındaki nem ve küften elime geçen inanılmaz sevinci
birilerine geçirememekten gelişti. Ben de bu bireycilik bilinci. Ne kadar güzel değil mi? Ve şu zor günlerde sahaflarımız ne yazık ki o güzel dükkanlarını, o güzel kokulu dükkanları açamadıkları için zor günler yaşıyorlar. Sizlerden ricam, hani bayram da yaklaşıyor ya, sahaflarımızdan kitaplar alalım. Bayram hediyesi olarak dostlarımıza sahaflardan aldığımız kitapları gönderelim. İşte Sivas Kongresi'nde Tıbbi Hikmet İzmir Faciası kitabını dağıtıyor herkese. Ve mandacılar Atatürk'ü baskı altına almış. Tıbbi Hikmet ayağa kalkıyor. Diyor ki, ben İstanbul Tıbbiyelilerin temsilcisiyim. Biz mandacılığı kabul etmiyoruz. Dönüyor. Mustafa Kemal Paşa, diyelim ki sen de mandacılığı kabul ettin. Seni vatan kurtaran değil, vatan batıran ilan eder. Senin de karşında oluruz. Bunun üzerine Mustafa Kemal yanına çağırıyor. Tıbbi Hikmet'i, diyor ki, çocuk hiç merak etme, ben de senin gibi düşünüyorum. Ya istiklal ya ölüm. O sözü orada söylüyor Mustafa Kemal. İbrahim Danış Bey. Üsteğmen İbrahim Danış Bey. Kurtuluş Savaşımızın şehit düşen ilk doktoru. Doktor Üsteğmen İbrahim Danış Bey. Kuvayi Milliyecileri, yani Kurtuluş Savaşı'na katılanları tedavi ediyor diye İsyancılar tarafından ne yazık ki katlediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış. Kurtuluş Savaşımızın çalışmaları yapılıyor fakat salgın hastalıklar her yerde. Salgın hastalıklarla nasıl mücadele edeceğiz? Mücadele etmemiz gereken sadece işgal güçleri değil, salgın hastalıklar da var. Ankara'da Cebeci Hastanesi'nde, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma hastane denir ama gözünüzün önüne ne geliyor bilmiyorum. Oradaki çok eski bir laboratuvarda bulaşıcı hastalıklara karşı aşı üretmeye başlıyoruz. Fakat bakteri yok. Yani tamam aşı üreteceğiz ama bunun için bakteri gerekir. Bakteriler İstanbul'da kim getirecek? Doktor Arif İsmet Bey. Arif İsmet Bey İstanbul'dan bin bir zorlukla, bin bir güçle o bakterileri alıyor, Ankara'ya getiriyor ve Cebeci'deki o küçük laboratuvarda doktor arkadaşları Kurtuluş Savaşı'na katılan ve tıp fakültesi öğrencileriyle aşılar üretiyorlar salgın hastalıkla mücadele etmek için. Orada çalışan tıp fakültesi öğrencilerden biri de işte Hikmet Bey'dir. Tıbbi Hikmet'i orada da görüyoruz. Tıbbi Hikmet sadece Sivas'ta o çıkışı yapmıyor. Sonra Kurtuluş Savaşı'nda salgın hastalıklarla mücadele etmek için Cebeci'deki o küçük laboratuvarda aşı üretiyor Tıbbi Hikmet. Aşılar yapıyorlar ama nasıl deneyecekler? Doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri aşıları kendi üstlerinde deniyorlar. Şu salgın günlerinde 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kurtuluş Savaşı'mızdaki bütün gazilerimize, şehitlerimize sonsuz saygı ama doktorları da tıp fakültesi öğrencilerini de unutmayalım diyorum. Bir kez daha Kadir Geceniz ve 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Mahya Işıklarından bu seferlikte bu kadar. Yarın yeniden birlikte olalım. Sürçülisan ettiysem affola.